Herkese merhaba, ben Popit. 67. bölüm 2 part halinde yayınlanacak. Fakat öncelikle şunu söylemek isterim ki analizlerimin ve teorilerimin ne kadar doğru olduğunu yine bu video ile kanıtladık. Önceki videolarda Titanların ölmediğini ve resmin fake olabileceğini söylemiştim. Eğer kanalıma abone olduysanız başkalarından bir tık önde gittiğimizin farkındasınızdır. Daha fazla analiz ve teori videosu için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yine önceki analizlerimde 67. bölümde Titan TV ile ilgili bir şey göremeyeceğimizi söylemiştim. Titan TV'nin giriş yapmasına birkaç bölüm daha var. Ve özellikle 67. bölümün 2 part halinde yayınlanacağını düşünecek olursak Part 2'nin de çıkması yaklaşık 5 gün sürecek. Olursa Titan TV'nin durumunu öğrenmemiz biraz zaman alacak. Öncelikle buranın bilim adamı Skibidinin laboratuvarı olduğuna inanıyorum. Burası sıradan bir alan değil. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane tuvalet heykeli koymuşlar. Ve korunaklı bir kapı. Burası %100 bir şekilde Skibidi Base. Ama ne amaçla kullanıldığı hakkında sadece teori üretebiliriz. Benim teorim ise buranın bilim adamının deneylerini yaptığı yer olmalı. Ve kuvvetle inanıyorum ki buranın içinde Titan TV Man yatıyor. Şu ana kadar bununla alakalı herhangi bir kanıt gösterilmedi. Fakat benim teorim bu yönde. Videonun ilerleyen bölümlerinde Titan TV Man'in neden içeride olabileceğine dair ipuçları vereceğim. Ve 66. bölümün sonunda Titan TV Man sandığımız kişinin neden Titan TV Man olmayabileceğini açıklayacağım. Tabi bu da bölümün 2 parti olacağını hesaplarsak 2 parttan daha fazla da olabilir bu arada. Çünkü genelde Dafuk artık bölümleri 3 dakika paylaşmaya başladı. Ama ben zannetmiyorum. Bunun 2 parti olacağını düşünüyorum. İlginç kısım uzun süredir part haline bölünmemişti. Bunu en son Titanların Büyük Savaşı'nda görmüştük ve gerçekten hak eden bir bölümdü. Konu olarak diğer bölümlerden farkı vardı. İnanılmaz güzel bir savaş izlemiştik. 57. bölümde 2 partlı halinde olması zaten gerekliydi. En son 57 bölümde part halinde yayınlandığı için ben sadece çok önemli bölümlerde böyle olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden şu an ara bölüm gibi gözüken bu bölüm neden böyle oldu diye düşünmüyor da değilim. Akıllara da şu soruyu getiriyor. Acaba Titan TV Man bu bölümde gelebilir mi? Çünkü bana ara bölümlerin part halinde yayınlanması mantıklı gelmiyor. Demek ki bu partın sonunda çok önemli bir şey görecek olabiliriz. Bölümde Titanların ölmediği kanıtlandı ve bunların hepsine değineceğiz. Bütün hepsini tartışacağız. Sizle beraber çok iyi analizler yapacağız. O yüzden siz de kendi analizlerinizi ve teorilerinizi yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Çünkü hepsini okuyorum. O bölüm için, bu seri için çok heyecanlıyım. Çok güzel gidiyor ve çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bölüm kaos ortamında başlıyor. Bütün tuvaletler, alev içinde kameramanlar bu savaştan iyi bir şekilde ayrılmış gibi duruyor. Skibidiler çok zor durumda gibi gözüküyor. Bir aracın içinde ilerliyoruz. First person bakış açısıyla etrafı gözlemliyoruz. Bölüm başlarken 2 tane kameramanın aksi yönde kaçması dikkatimden kaçmadı değil. Neden bizden zıt yönde ilerliyor? Bir şeyden mi kaçıyorlar yoksa bir şeye mi gidiyorlar? Bunu da göreceğiz. Elimizde roket silahları var. Eğer roket silahlarını çok iyi kullanıyoruz. Umarım bir önceki bölümdeki kendini vuran large kameraman gibi olmayız. Tecrübeli bir tarafından kontrol ediliyor gibi şu an. Analize bakacak olursak large kameramanın bakış açısından görüyoruz ve şu an önümüzde de bir tane daha large kameraman ve aracı kullanan bir tane de POV kameraman var. Uçan polis gibi ile bir savaş gerçekleşiyor. Bu arada bahsetmeye değer mi bilmiyorum ama gizli ajan Dafuk orada mal duruyor. Başka bir şey yapmıyor. Bence level'ı bayağı yüksek çünkü roketleri bayağı iyi dodge'luyor bu polis. Ve large kameraman hedefini tutturamadan önce polisin ana silahı olan mızrak ile vuruyor. Bu da üzücü sahne. Burada large kameramanın da jetpack olduğunu görüyoruz. İyi güçlendirme almış. Rütbeleri yüksek kameraman bunlar. Ve bitirici darbeyle polis gibi de ölüyor. Polis seride ilginç bir karakter olmuştu. Bayağı fazla sahnesi vardı ve güçlüydü. Polis Skibidinin sahneleri buraya kadardı. Büyük ihtimal ileride çok daha güçlü ve upgrade almış bir polis Skibidi de göreceğiz. Ama konumuz bu değil. Daha önemli detaylar var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bu detayların analizlerini hepsini yapacağız. Sizinle beraber değerlendireceğiz. Large kameraman mızrağı yemesine rağmen bize parmak işareti yapıyor. Bu kadar zor durumda olmasına rağmen başarıyor ve bizim gönlümüzü burada kazanıyor. O yüzden large kameraman için bir alkış ve beğeni tuşuna da basarak sevgimizi göstermeliyiz. Çünkü hiç adil olmayan şekilde asit darbesi alarak eridi gitti, yok oldu. Large kameraman bro, kendine iyi bak. Burada işler asıl ilginç halini alıyor. Hasar görmüş Titan kameraman ve Titan Speakerman ile karşılaşıyoruz. Önceki analizlerde bu karakterlerin ölmediğini ama çok büyük hasar aldığını görmüştük ve hala iyi savaşıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Karşımıza enteresan bir tuvalet çıkıyor, şapkalı ve bayağı iyi güçlendirme almış, upgrade olmuş bir varlık. Titan TV Man'i kesen bir kolu ve lazer değil, asit fırlatan diğer bir kolu var. Çok güçlü duruyor. Titanlar eski gücünde olsa da
olmasa da anında hiç problem olmadan yok edebilirdi. Ama Titan'ın kolu kopmuş durumda ve kendini toparlaması gerekiyor. Burada enteresan bir şey görüyoruz. Video hızlı izlendiğinde tam anlaşılmıyor ama Titan Speakerman'in arkadan bıçaklama hareketini hala yaptığını görüyoruz. Oradaki 2 saniyelik karede yine Bro arkadan eline bıçaklıyor. O kadar yenilgi almasına rağmen adam arkadan bıçaklamayı çok seviyor. Tüm bu hareketi alışkanlık haline getirdi. Titan kameramanın analizine geçelim. Çünkü burada önemli olaylar var. Titan kameramanın kolu koptuktan sonra kendine çok çılgınca bir upgrade yapabildiğini görüyoruz. Ona saldırmaya çalışan Chainsaw'un kolunu kopararak kendine takıyor ki bu seride ilk defa gördüğümüz olaylardan biri. Aslında buradan anlayabiliyoruz ki Titan kameraman kendine anlık olarak istediği upgrade'leri yapabiliyor. Çaresiz durumlarda bile zekasıyla öne çıkan Titan kameramanın öncelikle yeni kolu hayırlı olsun. Çaresizlikten yaptığı bu upgrade bence kendini genel olarak Skibidilere benzetti. Çünkü bu testere genel olarak Skibidilerin ana teması. Eğer kendine bu tarz upgrade'ler yapmaya devam ederse sonunda Anakin Skywalker'da olduğu gibi kötü tarafa geçebilir. Biliyorsunuz ki Star Wars evreninde de her şey böyle başlamıştı. Aldığı güçlendirmenin çok iyi olduğunu görüyoruz. Bayağı iyi kesiyor. Upgrade alır almaz çat diye kesiverdi. Şapkalı Skibidi'nin Titan kameramana saldırmak için gelirken Titan'ın çok stratejik bir hamleyle şapkalının asit fırlatan koluna bir bomba atarak kendi silahıyla onun yok olmasına sebebiyet veriyor. Daha sonra Speakerman gelip bir tane tokat atarak adamı uçuruyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken önemli bir konu var. Titan kameraman çok zor durumda arkadaşlar. Titanların en önemli şeyi, hatta kafalarından bile daha önemlisi, ortalarında bulunan çekirdek. İki Titan'ın çekirdeklerine bakacak olursak bir tanesinin, Speakerman'in çekirdeği kötü durumda değil ama Titan kameramanın çekirdeği hiç stabil durmuyor. Part 2'de Titan kameramana komple kaybetme ihtimalimiz var. Özellikle tekrar altını çizerek belirtmek isterim ki bu bölümün tek part halinde yayınlanmaması bir şeyleri bize gösteriyor. Bu bölümde çok büyük şeyler olacağını işaret ediyor. Sıradan bir bölüm olacak gibi gözükmüyor. Ama eğer sıradan bir bölüm olsaydı tek part yayınlanırdı. Toplam 2 partta yayınlanacağı için ikinci partta bir tane kameramanı gerçekten kaybetme ihtimalimiz var. O da Titan kameraman olabilir. Çünkü daha fazla dayanacak hali gibi gözükmüyor. Özellikle normal şartlarda Skibidilerin kendine bir parça eklemesi hayattaki bütün inanışlarına ters. Çünkü bu ırktan nefret ediyor ve onlara ait bir şeyi takıp taşımak hayatında düştüğü en küçük nokta olabilir. Utanç verici bir nokta olabilir. İleride kendinden iğrenmesine de sebep olabilir. Şimdi gelelim bölümün en önemli olayına. Profesör, yani bilim adamı Skibidi karşımıza çıkıyor ve Titan TV Man'in bütün upgrade'lerini, Titan TV Man'in Cinnamomane dönüştükten sonra bütün upgrade'lerini aldığını görüyoruz. Bunun hakkında önceki analizlerde de çok konuştuk fakat bu analizimde daha tekrar belirtmek istiyorum. Ekrana baktığımızda Cinnamomane speakerlarını taşımasının yanı sıra aynı zamanda pençelerine de sahip. Titan TV Man'e gerçekten ne olduğunu anlayabilmemiz için birkaç bölüm daha beklememiz gerekiyor ama ben teorilerimin hala arkasındayım. Neden Titan TV Man yerine Titan TV Woman gelebilir? Titan TV'de olan bütün özellikler resmen bilim adamında var. Siyah dumanlı ışınlanmasından tutun üstündeki ekipmanlara kadar, speakerlara kadar, pençelere kadar. Bu yüzden arka planda görmediğimiz bir şekilde bilim adamı Titan TV'nin bütün eşyalarını çalmış durumda. Ve bu çok net gözüküyor. Bu yüzden Titan TV Man'i göremeyeceğiz. Bunun yerine ondan daha güçlü bir Titan karakteri TV Man ırkında gelecek. Videonun başında dediğim gibi burada Titan TV Man esir tutuluyor olabilir. İşkence altında olabilir. Bu kısaca bir kurtarma operasyonu olabilir ama bunlar sadece bir teoridir. Bunlar kanıtlanmamış şeylerdir. Benim mevcut gördüğüm şeylerden yaptığım analizler bunlar arkadaşlar. Bu kesin böyle olacak diye bir şey yok. Bilim adamı Skibidi'nin Titan TV Man'in bütün eşyalarına ve gücüne sahip olması, aynı zamanda Titan TV Man'in boyutuna gelmesinin başka açıklamasını ben göremiyorum. Çünkü önceki bölümlerde bilim adamı Skibidi bu kadar büyük değildi. G-Man'den bile küçüktü. Bu arada bu çok özel bir teori. YouTube'da başka kimse de yok. Bu kadar ince açıklama bulamazsınız. O yüzden abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Sahnenin sonu çok hoşuma gitti. Profesör manyak gibi gülmeye başladı. Bildiğin dili gibi gülüyor çünkü mutlu bir durumdan. Daha da hoşuma giden şey kameramanın bilim adamını tehdit etmesi. Seni var ya bitireceğim oğlum. El kol hareketiyle böyle boğazını gösteriyor falan. Sen bittin diyor direkt bunu derken elindeki testereyi gösteriyor. Part 2'de de çok büyük olaylar kopacak. Eğer daha fazla analiz videosu istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.